Tepegöz. Türk tarihinde sıklıkla adı geçen korkunç dev. Oğuzların dış Oğuz ve iç Oğuz olarak ikiye ayrıldığı zamanlardan kalma bir efsaneye göre, dış Oğuz beylerinden Aruz Koca'nın obası konaklamak için çadırlarını uygun bir yere kurarlar. Bütün gün boyunca yorgun düşen Oğuzlar dinlenirken saldırı olacağı haberini alırlar. O kargaşa içinde aceleyle toplanıp hemen oradan uzaklaşırlar. Ama Aruz Koca'nın küçük oğlunu orada unutmuşlardır. Konacakları güvenli bir yer bulduklarında Aruz Koca oğlunun olmadığını fark ederler ama artık geri dönmeleri imkansızdır. Aruz Koca'nın oğlu orada yalnız kalmıştı. Onu bulan aslanlar yuvalarına götürüp kendi yavruları gibi beslemeye başlamışlar. Aradan bir yıl geçtikten sonra Oğuz beyleri tekrardan düşmandan kaçtıkları topraklara geri dönmüşlerdi. Bir gün Aruz Koca'nın at bakıcısı telaşla beyinin yanına giderek "Beyim, ormandaki aslanların arasında bir çocuk vardır. Aynı aslanlar gibi davranıyor," demiş. Aruz Koca hem şaşırmış hem de çok sevinmişti. Çünkü onun kaybolan oğlu olabilirmiş. Aruz Koca diğer beyleri de haberdar ederek onlarla birlikte ormana gidip çocuğu aldıkları gibi obaya geri dönmüşler. Aruz Koca çok mutluymuş. Çünkü kaybolan çocuğu oydu. Sofralar kurdurtup şenlikler yaptırmış. Ama çocuk aslanlara alıştığından fırsatını bulduğu gibi ormana geri dönmüş. Aruz tekrardan ormana gidip oğlunu getirmiş. Ama her defasında çocuk fırsatını bulur bulmaz aslanların yanına gidiyormuş. Aruz baktı ki baş edecek gibi değil. Hemen Dede Korkut'a haber salıp obaya davet etmiş. Obaya gelen Dede Korkut çocukla konuşmuş. "Ey oğul, sen bir insansın, bir aslan değil, aslanlarla arkadaşlık edebilirsin. Ama senin asıl arkadaşların bu obadaki yiğitlerdir. Sen de onlar gibi yiğit bir delikanlı ol," demiş. Sonra da "Senin adın Basat olsun. Adını biz koyduk, bahtını Allah açık etsin," diyerek uzaklaşmış. Günler su gibi geçip giderken yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Oğuzlar yaylaya göç hazırlıklarına başlamışlar. Eşyalar toplanınca yola düşmüşler. Onlara Aruz Koca'nın çobanı olan Sarı Çoban kılavuzluk yapıyormuş. Önden giden Sarı Çoban, Uzun Pınar'ın yanına vardığında, Pınar'ın yanındaki perileri görünce, içlerinden birinin üstüne kepengini atıp zorla onu başka bir yere götürmüş. Peri kızı en sonunda Sarı Çoban'ın elinden kurtulmayı başarmış. Sonra da kanatlarını çırpıp havaya yükseldiği zaman ona, "Bende emanetin var. Bir yıl sonra buraya gelip emanetini al. Şunu da iyi bil ki sen Oğuz'un başına büyük bir bela açtın," diyerek uçup gitmiş. Sarı Çoban, peri kızının sözlerine pek bir anlam veremese de yine de korkmuş. Bir yıl sonra yine yaylalara giderken Sarı Çoban hepsinin önünden gidiyormuş. Uzun Pınar'ın yanına vardıklarında peri kızının Pınar'ın başında olduğunu görmüş. Yanında üzeri zarla kaplı yuvarlak bir şey varmış. Peri kızı, "Emanetin işte burada, Oğuz iline bu bela yeter de artar," demiş. Sonra da kanatlanıp uçmuş. Sarı Çoban zarla kaplı şeye yaklaşıp ona dokununca yaratık büyüyormuş. Korkan Sarı Çoban arkasına bile bakmadan oradan uzaklaşmış. Bayındır Han, Aruz Koca ve yiğitler Pınar'ın yanına ulaştıklarında gördükleri yaratığa dokunurlar. O anda zar yırtılır ve içinden bedeni insana benzeyen ama kafasının üzerinde tek gözü olan bir dev çıkar. Bayındır Han alnının ortasında tek bir gözü olduğu için ona Tepegöz adını vermiş. Aruz Koca Tepegöz'ü oğlu Basat ile büyütmek için Bayındır Han'dan izin istemiş. Bayındır Han da bu teklifi kabul ederek ona izin vermiş. Tepegöz'ü kendisiyle birlikte götüren Aruz Koca onu oğlu Basat ile birlikte büyütmeye başlamış. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları kovalamış, Tepegöz ve Basat büyümüşlerdi. Tepegöz günde bir kazan sütü rahatlıkla içiyor ve çok hızlı büyüyormuş. Büyüdükçe daha da sinirli oluyor ve çevresindekilere zarar veriyormuş. Öyle bir hale gelmiş ki kimseyi umursamaz ve söz dinlemez olmuş. Gün geçtikçe daha çok Oğuz'a zarar veriyormuş. Onun yaptıklarına dayanamayan beyler Tepegöz'ü Aruz Koca'ya şikayet etmişler. Tepegöz'ün söz dinlemediğini gören Aruz Koca en sonunda Tepegöz'ü obadan kovmuş. Tepegöz ise dağlarda bulduğu bir mağaraya yerleşince onu uzaktan izleyen peri annesi. Mağaraya gidip onun parmağına sihirli bir yüzük geçirmiş.
Bu sihirli yüzük Tepegöz'ü daha güçlü yapacağı gibi onu kötülüklere karşı koruyacaktı. O günden sonra Oğuzlardan intikam almak isteyen Tepegöz, onların yollarına çıkıp zarar vermeye başlar. Tepegöz'e karşı koyan nice yiğit zarar görünce, bir çözüm bulması için Dede Korkut'u çağırdılar. Obaya gelen Dede Korkut Oğuz beylerini dinledikten sonra bu sefer Tepegöz'ün yaşadığı mağaraya giderek ona "Oğuz seni besleyip büyüttü. Onlara niye o kadar zarar veriyorsun?" dedikten sonra onunla pazarlığa oturmuş. Tepegöz, Dede Korkut'a her gün kendisine 60 adam vermelerini istemiş. Ama Dede Korkut onun yerine onu 500 koyuna, birkaç hizmetçiye razı etmeyi başarmış. Tepegöz'ün istekleri Oğuz'u epey bir sarsmıştı. Bir süre bu şekilde devam eden Oğuzlar çok değerli olan koyunlarını ona göndermekten bıkmışlardı. Tüm bunlar olup biterken Basat uzaklarda düşman ile yiğitçe savaşıyormuş. Savaşı kazandıktan sonra obaya döndüğünde Oğuz'un Tepegöz yüzünden çektiği acıları öğrenince beyler ile görüşüp tez vakitte Tepegöz'ün karşısına çıkacağını söylemiş. Aruz Koca onun gitmemesi için epey uğraşmış ama Basat dinlemeyip atına atladığı gibi Tepegöz'ün yaşadığı yere gitmiş. Basat sessizce Tepegöz'e yaklaşmış. En son gördüğünden daha büyük bir dev haline gelmiş. Bir kayanın ardına saklanarak okunu yayın içine koyup göğsüne nişan almış ve okunu salıvermiş. Ama ok Tepegöz'ün göğsüne isabet ettiği halde derisi o kadar sertmiş ki göğsüne saplanmamış bile. Tepegöz kendisine oku atanı bulmak için hemen etrafa bakınmış. Basat'ı kayanın arkasında bulup hemen onu yakalayarak ellerini bağlayıp mağaraya götürmüş. Söz konusu Basat olunca bağlanmak onu engeller mi hiç? İplerden kurtulur kurtulmaz hizmetçilere Tepegöz'ün en zayıf noktasının ne olduğunu sormuş. Onlar da Tepegöz'ün en zayıf noktasının gözü olduğunu söyleyince Tepegöz'ün karşısına çıkan Basat bu sefer okunu çıkardığı gibi Tepegöz'ün gözüne nişan alarak oku gözüne saplamış. Artık onu göremeyen Tepegöz her tarafa saldırıyor ama onun nerede olduğunu bilmiyormuş. Hemen mağaranın girişine giderek orada oturmuş. Amacı Basat'ın mağaradan çıkmamasıymış. Basat için mağaradan çıkma imkanı neredeyse kalmamıştı. Bir süre orada oturan Tepegöz acı içerisinde kıvranırken onu bulamayacağını anlayınca bu sefer kandırmak istemiş. Her yolu deneyen Tepegöz onu kandırmayacağını anlayınca pes ederek af dilemiş. Ama Basat Oğuz iline bu kadar zarar veren devi affetmeyip öldürmüş. Obaya dönen Basat Oğuz'a müjdeyi vermiş. Aruz Koca bu güzel habere o kadar çok sevinmiş ki hemen Dede Korkut'u obaya çağırtmış. Obaya gelen Dede Korkut, Oğuz'u bu dertten kurtaran Basat için dua ederek övgüler dizmiş. Düşman ile mücadele ettin, Oğuz'u ve beylerini bir beladan kurtardın. Kudretli Tanrı yüzünü ak etsin Basat. Ölüm sana geldiği zaman imandan ayırmasın. Yiğit Basat.